Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok harika bir modelimiz var arkadaşlar. Yazın rahatlıkla kullanabileceğimiz gerçekten çok güzel bir modelimiz var. Yapılışı çok kolay, görüntüsü ise çok güzel, tersi düzü olmayan harika bir modelimiz var arkadaşlar. Her iki yönünü de kullanabileceğimiz gerçekten çok güzel bir model. Burası arkası modelimizin. Ön tarafıyla çok fazla ayırt etmiyor. İki tarafı da hemen hemen birbirine çok benzeyen, iki tarafını da rahatlıkla kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Evet, bugün bu güzel modeli yapalım arkadaşlar. Hep birlikte. Hazırsanız başlamak istiyorum modelime. Bu arada kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Desteğinize teşekkür ediyorum. Yeni çekilmiş olan videolardan haberdar olmak istiyorsanız zilimize tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparsanız yorumlarınızı da severek okuduğumu unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Evet, çok az bir ilmek attım ve lastiğime başladım. Hemen şimdi modelimin kurulumuna geçmek istiyorum. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Yanından bir tane düz ördüm. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeği bir arada ördüm ve tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. Yine 2 ilmeği bir arada ördüm ve tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. Bir defa doluyoruz arkadaşlar. İpimiz karşıda. 2 ilmeği bir arada ördüm, çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeği bir arada topladım ve tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. Bir defa şişin üzerine atıyoruz arkadaşlar. 2 ilmeği bir arada ördüm ve çıkarttım. Kenarda kalan 2 tane ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin ilk sırası kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Hemen arka yüzüne geldim. İpimi kendi önüme alıyorum. 2 ilmek ördüm. Ters olarak şişimin üzerine doladım ve biraz önceki doladığım ve tek ilmek haline getirdiğim ilmeğimi ikisini bir arada alıp tek seferde çıkartıyorum. Yine şişimin üzerine doluyorum. 1 2 topladım ve tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeği bir arada aldım ve tek seferde çıkarttım. Tekrarlıyoruz. Şişin üzerine bir ilmek atıyoruz. İkisini bir arada toplayıp çıkartıyoruz. Evet. Kenarda kalan 2 tane ilmeğim var. Modelimizin arka sırasındayız. Arka yüzünde. O yüzden kenardakileri ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Yine modelimizin ön yüzüne geldik. İlk ilmeğimizi boş alıyoruz. Yanından bir tane düz ilmeğimiz var. Şişimizin üzerine dolayıp 2 ilmeği bir arada toplayıp tek seferde çıkartıyoruz. Yine şişin üzerine doladık. Bir önceki sırada doladığımız ilmeğimiz ve sabit olan ilmeğimizi ikisini bir arada toplayıp çıkartıyoruz. Tek ilmek haline getiriyoruz yani. Yine şişin üzerine doladık. 2 ilmeği bir arada alıyoruz. Devam ediyoruz. Kenarda 2 tane düz ilmeğim var. Onları da düz olarak örüyoruz. Modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Biraz daha ördükten sonra tekrar modelimize bakalım. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Yanından bir tane ters ilmek yapıyorum. Hemen şişimin üzerine doladım. İpim karşıda bu arada. Modelimizin arka yüzü dediğimiz yerindeyiz. 2 ilmeği bir arada çıkartıyorum.
Şişin üzerine doladım. 2 ilmeği bir arada çıkartıyorum. Şişin üzerine doladım. Yine aynı ikisini bir arada çıkartıyorum. Tekrar doladım. Evet. Kenarda kalan 2 tane ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Modelimizin arka yüzünden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzünden böyle görünüyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Modelimiz gerçekten çok basit, gördüğünüz gibi. İlk ilmeğimi boşaldım. Yanındaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. 2 ilmeği yaptıktan sonra hemen şişimizin üzerine doluyoruz arkadaşlar. Daha sonra 2 ilmeği bir arada örüp çıkartıyoruz. Burası modelimizin ön yüzü ve ipimiz karşıda olacak. Tekrar şişin üzerine bir ilmek doluyoruz. 2 ilmeği bir arada tek seferde çıkartıyoruz. Şişin üzerine doluyoruz. 2 ilmeği bir arada toplayıp tek ilmek haline getiriyoruz ve çıkartıyoruz. Devam ediyoruz. Şişin üzerine dolamayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar, yoksa modelimiz yanlış olur ve sökerken de birazcık zorlanırız, kafamız karışabilir. Şişin üzerine doladık. İkisini bir arada aldık ilmeklerimizin. Devam ediyoruz. Kenar ilmeklerimizi de yaptıktan sonra arka yüzüne geçiyoruz. İlk ilmeğimizi boş aldık. Kenar ilmeklerimizi arka yüzünden ters olarak örüyoruz. Hemen şişin üzerine bir tane dolayıp 2 ilmeği bir arada alıyoruz arkadaşlar. Şişin üzerine doladık. 2 ilmeği bir arada aldık. Şişin üzerine doladık. Veya şöyle dolayayım da görelim arkadaşlar, bakın. Bir tane doladım. 2 ilmeği birleştirdim ve tek seferde çıkarttım. Şişin üzerine doladım. 2 ilmeği bir arada çıkartıyorum. Yine şişimin üzerine doladım. Daha sonrasında 2 ilmeği birleştirdim ve tek seferde ördüm, çıkarttım. Kenar ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Modelimiz bakın küçük olmasına rağmen gayet de güzel görünmeye başladı. Sizinkiler de böyle olacak arkadaşlar. Kenar ilmeklerimizi şaşırmazsak 2 ilmeği ördükten sonra hemen şişin üzerine doluyoruz. Daha sonrasında 2 ilmeği bir arada toplayıp tek ilmek yapıyoruz. Yine şişin üzerine dolayıp 2 ilmeği bir arada alıyoruz. Doladım. 2 ilmeği bir arada aldım ve tek seferde çıkarttım. Doladım. 2 ilmeği tek seferde ördüm ve çıkarttım. Tekrar şişimin üzerine doladım. 2 ilmeği bir arada ördüm ve çıkarttım. Son ilmeklerime geldiğimde şişimin üzerine atmıyorum arkadaşlar. 3 ilmek kenarda kalıyor böyle. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın çok küçük olmasına rağmen kendini hemen gösteren harika bir model. Ön yüzünden görüntüsü bu şekilde. Arka yüzünden ise bu şekilde görünüyor ve her iki tarafında rahatlıkla kullanabileceğimiz harika bir model. Özellikle de şallarda ve yazlık hırkalarda çok güzel duracaktır arkadaşlar. İsterseniz uzun yelek de örebilirsiniz. Çocuklarınız için de çok harika olacaktır, kendiniz için de. Evet arkadaşlar, daha önceki büyük modelimi tekrar göstermek istiyorum sizlere. Bakın çok güzel duruyor. Tiril tiril bir model. Küçüğü de göstereyim şöyle. Evet. Bugünlük yine bu kadar arkadaşlar. Başka modellerde, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Hepinizi bekliyorum.